Tektem. Demle. Ha, Adidas reklamı maşallah. Maşallah. Heh. Otur reklam izle. Sesi ayarlayayım şöyle. Evet. Aha. Ne oluyor lan? Yayının başına reklam koymasaydınız da ilk 10 saniyesini kaçırmasaydık keşke. Bu ne? Yeni boss mu bu? Maşallah. Maşallah. Sanırım vantuzlu. 2 tane mi? Yok lan, aynısı herhalde bu. Onun sesi kız, sesi kız. Bu ne oğlum? Life, death, and the world around us all follow a set of laws. Evet, Baidu zaten 5 yıldızlı beklenmiş olduğumuz karakter. Biraz ses kısayım arkadaşlar. Çok fazla geldiğini hissediyorum. Baidu havalı bir karakter ya. Çok şey yani. Chill bir karakter, anladın mı? Kavet 4 yıldızlı, evet. Kimden kaçıyoruz abi? Kavetçim. Wanderer mı? Yok be, Wanderer'dan gelmez. Gelmez hocam, gelmez. Allah, Faruza'nın şeyine takıldı, gidiyor vallahi. Wanderer vs Sino. Evet. Whoa! Awesome! Hey everyone, I'm Zach Aguilar and welcome to the Genshin Impact. Hoş geldik, hoş geldik. 3.6 special program. Hoş geldik valla. Wow, I didn't expect we'd appear right after the trailer this time. I hope you all enjoyed that. Anyway, we've got a jam-packed program today, and we even have more hosts than usual. Evet. So why don't we go around and take a moment to introduce ourselves? Yayının sesi iyi mi bu arada arkadaşlar? İyi değil mi yayın sesi? Ben biraz ses kısacağım kendim için. Ya bunlar zaten konuşuyorlar işte, geldik bilmem neler. Oh, well, if it isn't the renowned traveler. Hello, everyone. My name is Anjali Gunapanani, and I'm the voice of Dory. Thank you for always supporting the business of Lord Sangama Bay with your shiny Mora. And I'm Sean Dury, the voice of Baiju from Boo Boo Pharmacy. Are you experiencing any discomfort? Baizu'nun sesi çok şey, beyefendi. Beyefendi bir sesi var vallahi. Yeah, I'm pretty good, thanks, doctor. Anlatabildim mi hocam? Tam bir doktor yani. Doktor dediğim beyefendi olur. Me too. Anyway, I am sure a lot of our viewers have already seen our characters pop up in the game by now. True. Türkçe altyazı olmalı. Twitch'te altyazı yok arkadaşlar. Twitch'te altyazı özelliği yok diye biliyorum. Bakayım. Yok arkadaşlar, Twitch'te altyazı özelliği yok. Yeah, I can't wait. Me too. I think we're ready to jump into some upcoming content, like, I don't know, one of our new playable characters in version 3.6. Let me know if I'm saying this right. I think his name is Baiju. Sensin oğlum, kendine diyor. I think his name is Baiju diyor. I'm sure everyone's waiting to see which event wish the new characters will be appearing in. So, let's get to our first redemption code, and in the meantime, everyone will also be able to check out some details about the version 3.6 event wishes. Sounds good. Nilo ve Nahida arkadaşlar. Bu arada kodumuz geldi. İlk kısımda Nilo ve Nahida olacak. Şu an bannerlarımız gözüküyor. Kodumuz da aşağıda. Ben isterseniz chat'e kodu yazıyorum arkadaşlar. Kodu şöyle paylaşıyorum. Bu kodu dediğim gibi oyun içerisinde hesap ikinci kısımda ne var? İkinci kısım geliyor. Baizu ve Ganyu. Evet, çok güzel. Çok güzel ya. Çok mükemmel bir tahmin etmişim arkadaşlar. O kadar iyi tahmin etmişim ki gerçekten. Bak, Tinari'nin silahı geliyor. Kesin Ganyu gelir dedim. Harbiden geldi, yemin ediyorum. Oley be. Bak, bundan önceki güncellemede hiçbir şeyi tutturamamanın üzerine bunun gelmesi beni çok mutlu etti. Bu neymiş? Bu da yeni silahımız arkadaşlar. Bu Baizu'nun silahı muhtemelen. 5 yıldızlı. Baizu'nun katalist silahı. Şöyle arkadaşlar, ilk kodu paylaşıyorum sizinle birlikte. When on the road, one should take ample time to pause and appreciate the wondrous scenery along the way. You're about to collapse, aren't you?
Baiju abimiz. Taking a turn for the better. Çok böyle soft savaşmıyor mu? Böyle çok yumuşak böyle hani. Çok soft yani. Hep aynı şeyleri söylüyorum. Okay. Böyle çok That yumuşak was savaşıyor awesome. yani. Also, its design totally popped up on Baiju's shield. I like that. Well, I'm afraid of snakes, but Chung Chung sounds so cute. Yeah, me too. And also, random thought, but isn't Baiju the first male character with glasses? Oh wow. Evet. You're right. Arkadaşlar şey diyor. Gözlüklü ilk erkek karakter. Oğlum gözlüklü ilk erkek karakter. Ha doğru. Doreen'in de gözlüğü var. Tamam. Gözlüklü ilk erkek karaktermiş evet. Okay, let's talk about Baiju. Baiju is a doctor at Boo Boo Pharmacy. Baiju zaten Still doktor bildiğiniz healing üzere. patients. Onu söylüyor. His abilities have helped Boo Boo Pharmacy make a reputation for itself in Liyue Harbor. İşte But eczane most işletiyor falan. importantly, Baiju is a gentle and refined physician and his heart is dedicated to helping the world. Tabii, He Baiju tends çok to iyi bir insan. anyone Öyle who diyor. comes to Boo Boo Pharmacy seeking medical attention regardless of their wealth or status. Ah. Oh, I see. So he's that Gelen kind herkese of yardım ediyormuş arkadaşlar Baiju. O kadar iyi bir insanmış ki kim olduğunuz önemsiz olarak herkese ilaç vesaire vesaire. Anladınız? Doktor yani. Falan. Bunlar hikayeyle ilgili şeyler biraz. Ya bunlar çok da bizim hani genellikle insanların çok takmadığı şeyler ama. I guess he just seems kind of mysterious like that. Well, I give your imagination some credit, but sorry, he isn't quite the suspicious doctor like you imagined. In fact, he's actually a trusted physician among the people of Liyue Harbor. Liyue'deki insanların çok Everyone güvendiği bir prefers to go insanmış. see Dr. Baiju, no matter how serious the problem may be. But even though he works as a skilled Problem ne kadar physician, büyük olursa his olsun own Baiju'ya condition herkes isn't güvenirmiş so arkadaşlar. I know people say that doctors are the worst patients. Is that the case for Baiju as well? Well, Baiju's case is a little complicated, and I don't want to give away any spoilers. So, travelers will have to check him out in-game to learn more about his story. Evet, daha fazla bilgi için oyun içerisinde Baiju'nun Okay, well, oynarsanız no matter what öğrenirsiniz happens, dedi. I just hope that he'll be able to take care of himself. Me too. But besides his health, Baiju also has some other troubles to worry about. For example, Director Who will sometimes put up ads outside of Boo Boo Pharmacy to promote her funeral parlor. On top of that, Huto bazen arkadaşlar eczanenin önüne kendi şeyinin cenaze evinin reklamlarını koyuyormuş ve Baiju bunlarla ilgileniyormuş. Çok tilt oluyormuş Huto'ya. Oğlum eczanenin önüne neden kendi şeyin olan Huto gerçekten eczanenin önüne cenaze evinin reklamı mı konur? Siz zaten öleceksiniz. Bu adam bir şey bilmiyor. Siz gelin en iyisi bana. In version 3.6, travelers will be able to play through Baiju's story. Evet arkadaşlar, Baiju'nun hikaye görevi de gelecek 3.6 güncellemesiyle birlikte bunu da oynayabileceğiz. Interesting. I can't wait to check it out. In his search for discovering new treatments and cures, Baiju will often choose to test new medicines on himself. As you spend time with Baiju in the field, you can make use of his knowledge of herbs and interact with yerden bir şeyler toplarken eğer takımınızda Baiju varsa arkadaşlar karakterinizin canı doluyor. Hani ilaç yapıyor ya teknik olarak. Eğer yerde bir şeyler olursa yerde yani mesela Zaytun Peach şu an ekranda görüyorsunuz. Yerden topladığınız şeyler karakterinizin canını dolduruyor. Düz vuruşu şu an bu Baiju'nun. E'si mi bu? Ha. Şimdi E'si arkadaşlar takımınızdaki karakterlerin canını dolduruyor. Ultisi bir kalkan kazanmanızı sağlıyor. Kalkan aynı zamanda rakiplere dendro hasarı vuruyor aktifken. Ulti attıktan sonra bir kalkan aktifleşiyor ve bu kalkan aynı zamanda rakiplere dendro vuruyor. Aktifken. E'si zaten biliyorsunuz. E'si zaten can dolduruyor takımınıza. Yani bir support bir destek karakteri arkadaşlar Baiju. Yani support ve destek aynı anlama geliyor ama bir destek karakteri aslında baktığımız zaman şu ana kadar. Evet, Kabe'ye geçtik. Ben de detaylı olarak burada yetenekleri videosu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar videodan sonra. Kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Abone olduktan sonra. Oo, charge attack çok güzelmiş. Yüklü saldırısını gördünüz mü? Çok böyle hareket etmeden kılıç dönüyor etrafında. O bayağı iyiymiş. Görüntü olarak çok güzel duruyor. Bu E'si sanırım. Evet. E attıktan sonra düz vuruşları Dendro'ya dönüşüyor sanırım. Çünkü Dendro vuruşu atıyor yani. Doğa elementiyle vuruyor düz vuruşları. Nice.
Okay. Did you see him make dendro cores explode on command? That'll be useful for me. Yeah, that was crazy. And the toolbox, he has some cool accessories. I am jealous. Oh yeah, I'm loving those animations. Super cool. Okay, so since Kaveh has some connections with Dory, I'll introduce him. Kaveh is an architect and has this keen sense for beauty and the arts that he's developed ever since he was a child. Not to brag or anything. Hikayesi hakkında bir şeyler anlatıyorlar. This is the Palace of Alcazar, Ama çok da çevirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum ya. İşte Kaveh'in işte Dory ile yakın ilişkileri varmış falan filan. İşte architect. Arkitektin Türkçesini biliyorsunuzdur. Siz biriniz yazsın. Bina çiziyorlar ya. Hiç aklıma gelmedi. Bina çiziyorlar. Why is that? Well, it kind of comes down to Kaveh's personality. He's a very perceptive person, so he has this sensitive and delicate side to his character. He also has a strong sense of empathy and can understand the emotions and thoughts of different people, which may actually be one of his sources of artistic inspiration. For example, when someone is trying to sell something to Kaveh, all they have to do is make up some story about how the proceeds go to helping poor children, and he'll practically hand over his mora. Like all of it. Wow, what a nice but gullible guy. Arkadaşlar sonraki ilk şu anda sadece ilk şey paylaşıldı. İlk kod paylaşıldı. O kod da bu. Diğer kodlar daha sonra paylaşılacak. Biraz beklerseniz yayının sonuna doğru tüm kodlar paylaşılmış olur. Bu arada eğer kodları almak istiyorsanız ben Discord'da paylaşacağım kodları yayından. Hemen sonra Discord sunucumda yukarıda sabitlenmiş linkten gelebilirsiniz arkadaşlar. Ran karakterleri olarak da başta gösterdiler ama eğer hala görmediyseniz arkadaşlar ilk bannerlar olarak Nahida ile birlikte Nilo geliyor. İkinci kısımda bir dakika Nahida ile Nilo muydu? Kafam karıştı ya. İkinci kısımda da Baizu'yla şeydi muhtemelen Ganyu. İlk kısımda Nahida ile Nilo, ikinci kısımda Baizu'yla şeydi Ganyu'ydu sanırım. Right. Yeah, I think we're starting to understand Kaveh's character a little better now. So next we can move on to some of his talents. Evet, yeteneklerini artık geçebiliriz dediler. Bakalım. Bir mimar olduğu için arkadaşlar bir mimar olduğu için Teapot'ta yapmış olduğunuz şeylerden ekstra özellikler kazanıyorsunuz. Ya bunu kullanın diyor şeyde. For example, Marok's mapping ability allows him to scan the battlefield, causing all dendro cores within a certain AoE to burst immediately. In addition to that, when Marok completely releases its energy, it converts Kaveh's attack damage to dendro damage and increases Kaveh's combat capabilities. Tamam. Okay. You don't need to worry about triggering all those dendro cores at the same time. Bir dakika. Kaveh won't be hurt by them. In fact, one of Kaveh's talents actually causes him to recover a set amount of HP when he takes damage from a dendro core. Tamam, anladım. Arkadaşlar Kaveh'in E'si şuna yarıyor. Kaveh'in E'si yeri tarıyor, anlamayanlara çeviriyi yapıyorum. Kaveh'in E'si yeri tarıyor ve eğer Charger çok güzel bu arada. Eğer yerde dendro core varsa, yani dendro bu şeylerden varsa onları patlatıyor anında. Anında patlatıyor. Yani normalde biliyorsunuz onların bir süresi oluyor. Bloom'un patlama süresi 6 saniye. Normal ama yerde eğer varsa E'ye bastığınız anda patlıyor. Bunun dışında normalde Bloom sizin takımınızdaki karakterlere hasar veriyor ama Kaveh'te öyle bir durum yok. Kaveh'in yanında bir Bloom reaksiyonu olduğu zaman Kaveh'in canı doluyor. Yani hasar yemektense canı doluyor. Ultisine bastığınız zaman ise düz vuruşlarını direkt olarak şeye dönüştürüyor. Dendro'ya dönüştürüyor. Event olarak arkadaşlar Foruzan veriyorlar bedava anladığım kadarıyla. Ne diyor ya? And the Inter-Darshan Championship. In the Wisdom Gala, the 6 Darshans have prepared 6 Keşke sesini corresponding kapatmasaydık. activities to show off the style of each respective school. As for the Inter-Darshan Championship, each of the bu bir etkinlik ama şu an etkinliği anlayamadım başta sesini kapattığım için ama Foruzan bedava verilecek etkinlikte. Büyük bir etkinlik yani Yaman'ın en büyük etkinliği.
It sounds like we'll be getting a total of 6 different game modes this time. 6 tane farklı oyun modu olacakmış etkinlikte. 6 tane. Each of the 6 darshans will be compiling their research to provide fun mini games for everyone to enjoy. Herkes eğlenebilecek küçük mini oyunlar. Mesela astrolojik bir oyun. Örnek olarak şu an bir tanesini görüyoruz. Sağda görmüş olduğunuz şuna getirmeye çalışıyorsunuz. Şurada gözüküyor ya. Onun aynısını yapmaya çalışıyorsunuz. Mesela biri bu. Bu mini oyunlardan birisi bu. Yani birleşmiş olan bir sürü mini oyun var arkadaşlar. 6 tane ve o mini oyunları oynuyorum. Mesela ikinci mini oyun bu. Travelers will learn how to use the least possible materials to build a road that meets certain requirements within a limited space. Mimarlık yeteneklerinizi geliştirecek bir oyun yapmışlar, mini oyun. Bu oyunda da en az malzemeyi kullanarak, olabildiğince az malzeme kullanarak gitmeniz gereken yere gitmeye çalışıyorsunuz. Bu da bir mini oyun. Bu ikinci mini oyunumuzdu. Next is Vahumana. They are taking their booth pretty seriously. They will be holding an archaeological activity where travelers will use specialized equipment to detect. Okey, üçüncüde de yerde işte böyle gördüğünüz gibi bir şeyler arayacağız. Hani koyduğunuz zaman üzerinde yüzde kaç yakında olduğunuz yazıyor. Yani mesela %78 gözüktü mesela. %81 mesela bunlar. Anladınız mı? Bu da üçüncü mini etkinlik. Yani genel olarak bu eventte mini etkinlikler koymuşlar bir sürü. Küçük küçük etkinlikler koymuşlar. O etkinlikleri yapacağız üst üste yani. Bir etkinin içinde 6 tane mini oyun olacak. With this one, you can just relax and stay put while you listen to a story. Ha, bu da hikaye. Ay, siz sevmezsiniz bunu. Siz bunu sevmezsiniz. Bu hikayeli bir etkinlik olmuş. Hikayenin gerçeğini bulmaya çalışıyormuşuz. Hani bir dedektif gibi düşünün. Of course, they'll kindly provide a variety of potions to help travelers overcome situations. Onun dışında bir şey etkinliğimiz de varmış. Yine aynı şekilde aynı etkinliğin içinde bir savaş etkinliği de var. Aa, bu çok tatlı duruyor. Bir de böyle bir etkinliğimiz varmış yine bir mini oyun olarak. Be everything we have for the Wisdom Gala. So, which Darshan's events are you all most excited about? Oh, you know, Spontamod because... Yani arkadaşlar bu gördüğümüz etkinlik büyük bir etkinlik. Oyunun Yaman'ın en büyük etkinliği olacak ve içerisinde 6 tane mini oyun var. Ve bu mini oyunların sonunda da işte Faruzan'ı bedava bir şekilde elde edebileceğiz. Az önce görmüş olduğumuz mini oyunlar bu etkinin içerisinde. 6 tane. Oh, I get that. And let's not forget that in addition to the Wisdom Gala, we still have the Inter-Darshan Championship. This is a contest of wisdom and courage, and you won't want to miss seeing which Darshan is able to claim the title of champion. Şampiyon şeyini kim almak vesaire vesaire. And there is one more thing to mention here. Layla's very own hangout quest will be arriving with version 3.6. Leyla'nın takılma görevleri de ekleniyor arkadaşlar. Hani Leyla'yla biliyorum bu takılma görevlerini biliyorsunuz. Hangout görevi diye geçiyor. Leyla'nın da hangout görevi gelecekmiş. İkinci etkinliğimiz bu. Şu anda gördüğünüz. Akademi bir problemi çözmek için Tamam anladım. Çöldeki şeyleri temizliyoruz. Yaratıkları bu etkinlikte. Bu ikinci etkinliğimiz ve küçük bir etkinlik bu. Çöldeki yaratıkları temizlediğimiz bir etkinlik. Our task will be to clear out any monsters nearby and help with the preparations so the cannon can start attacking. I'm sure our travelers will be able to Ha, bir tane yaratık var. O yaratığı öldürmek için şey yapıyoruz işte. Hazırlık yapıyoruz yani. Bu da üçüncü etkinliğimiz arkadaşlar. Bu da mini etkinlik. Yine küçük bir etkinlik. Ya bunda da yine savaşma. Bayağı bir savaşmaya dayalı etkinlik gördüm arkadaşlar bu yama. Ve deneme karakterleri de var. Karakterleri de deneyebildiğimiz yani deneme karakterlerinin de olduğu bir savaş etkinliği bu üçüncü etkinliğimizde. İşte buff vesaire alıyorsunuz, özellikler falan. I feel like it'll bring some fun surprises to the gameplay. Yeah, totally. And these buff effects are all pretty powerful. The travelers should Verilen güçlendirmeler bayağı güçlüymüş. Ya o güçlendirmelere göre bir sürü takım kurabilirsiniz vesaire vesaire diyorlar. Onun dışında da Overflowing Mastery etkinliği de gelecekmiş. Bu etkinlik sayesinde kitap kasmak istediğiniz zaman 2 kat daha fazla ödül alıyorsunuz. So first, I think we should reveal the new
area. Yeni bir bölge geliyor. Yeni bir bölge geliyormuş. Yeni bir bölge geliyormuş ve yeni bir bölgede de bir etkinliğimiz olacakmış. Ancak onu yeni bölgeyi gösterdikten sonra gösterelim dediler. Yeni bir artifact, yeni bir yadigar da geliyormuş. 2 tane yeni yadigarımız var ve yeni kodumuz var arkadaşlar. Kodu ekrana yazabilir misiniz? Ben yadigarları okuyacağım. Birinci yadigarımızın %15 hayır damage bonusu var. Yani su hasarı bonusu veriyor iki parçası. 4 parçası evet. 4 parçası da yine su hasarı bonusu vesaire veriyor. Genellikle suyla ilgili bir yadigar olmuş. Hızlıca geçmek istiyorum. Bunun 2 parçası can veriyor %20. 4 parçası yeteneğinizin ve ultinizin hasarını arttırıyor. Onun dışında bilmem ne. Bu şey gibi Dehya, hani Dehya'nın da ulti yeteneği, hani hem can istiyor, 2 parçası %20 can veriyor, bir de üzerine ultideki hasarını vesaire arttırması açısından aslında Dehya'lık bir set olabilir mi? Ne güzel şaşırmış numarası yapıyorsun. Bunların hepsi zaten sızdırılmıştı diyor Morax, ama ben sızıntılara bakmadığımı zaten yayının başına söyledim. Şu anda çevirdim her şeyi. Bilmiyorum. Özelliklerini de bilmiyorum. Yeni bir yadigar gelmesini bekliyorduk sadece. O da Dehya kötü bir karakter olduğu için. Rol yapmama neden gerek olsun ki? Ben onu anlamadım yani. Yeni mekanımız burası arkadaşlar. Arkadaşlar hızlıca okumam gerektiği için, çevirileri hızlıca yapmam gerektiği için şu andan karakter olur vesaire bir şey diyemiyorum. Ama yayından sonra konuşuruz diye düşünüyorum. Hani şu anda hani hızlıca hani geçecekler diye hızlıca anlamaya çalıştım ne olduğunu. Yeni bölgemiz burası bu arada. Ekranda şu an görüyorsunuz. Yine çöldeki bir alan gibi duruyor, evet. Bu ne lan? Kuşa dönüştük. Bazı yerlerde kuşa dönüşüp erişmesi imkansız olan yerlere erişebiliyormuşuz arkadaşlar. Pet değil, biz kuş oluyoruz. Küçük bir etkinlik varmış arkadaşlar bununla alakalı. Yukarıdan bomba attığımız küçük bir etkinlik olacakmış yine. Bu kuşla alakalı. Yeni bir yaratığımız, yeni bir boss'umuz var. Bu ne abi? Bu ne anasını satayım? Bu Abyss Lektorların büyük hali. Vay anasını. It definitely looks like it'll be a formidable enemy. That's not all. We have 2 more interesting enemies that travelers Ve 2 farklı da... Bu ne abi? Bu da yeni rakip bu arada. Bunlar hile churl arkadaşlar ama havalı duruyorlar. Bak. Unique, yani çok özgün bir savaş stilleri varmış arkadaşlar bu yeni yaratıkların. Bunlar boss değil, yani normal yaratık. Bu da yeni boss'umuz. Bu ne abi? Bu çok havalı duruyor ya. Ya yine solucan ama. Ama çok güzel durmuyor mu? Sanki Naida'nın ultisi atılmış gibi etrafta. Bu ne ya? Bu haftalık boss mu arkadaşlar? Evet, bu haftalık boss arkadaşlar. Bu haftalık boss. Çünkü 3 kısmı varmış. Az önce görmüş olduğunuz boss normal boss, bu haftalık boss arkadaşlar. Bu arada kodu isteyenler vesaire var. Arkadaşlar Discord sunucuma katılırsanız Primojam kodları diye bir tane kanalımız var. Biz orada paylaşacağız. Hani kod ne yazmanıza gerek yok. İsterseniz direkt Discord'a katılın. Yukarıda sabitlenmiş bir şekilde linki var. Discord'da görürsünüz. Going into its lair and determining what's causing its current condition is an important task and will be helpful to the entire nation of Sumeru. So, if you'd like to learn more about the Dendro Dragon, then be sure to check out Chapter 2 of Nahida's story quest.
Evet, Naida'nın da hikaye görevinin devamı I geliyormuş think there'll be arkadaşlar. a lot of interesting things for travelers to learn in this one, so be sure to look forward to it. Absolutely. And that's about all we have for new content in the upcoming version. But Evet. before we wrap things up, we have an announcement regarding Genshin Impact's music. The second album for the Sumeru Tamam. region. Sumeru titled müzikleri The vesaire yine Unfathomable- Sumeru'nun müzikleri vesaire yine paylaşılacakmış. Haberiniz olsun. Oh, nice. Nice. I love this. Kodları ben Discord üzerinden paylaşacağım arkadaşlar. Şu an bilmiyorum. Moderatörümüz olmadığı için Three discs, compiling all the Üçüncü original kod music gelecek that the birazdan. Audio Mix team created for the Sumeru region, spanning versions 3.1 to 3.6. Okay, this is super cool. I'm Oh, super excited. Be sure to pick that up. arkadaşlar sanırım şunlar. Right, so Kodlar. let's watch a trailer of the new OST and give our final redemption code of the day. Evet, 3. kodumuz da geliyor şu anda. Bundan sonra gelecek yani. Evet. Bunu illa dinletecekler bunu. Bunu dinledikten sonra gelecekmiş arkadaşlar 3. kodumuz. Heh, geldi. 3. kodumuzda hemen yazıyorum arkadaşlar sohbete. Sohbete yazıyorum. Biraz beklerseniz. Ekranda şu an aşağıda görünüyor. 3 kodda arkadaşlar şuradan paylaşıyorum. Kodlar çalışıyor diye düşünüyorum. Hatta bunları Discord üzerinden de paylaşacağım arkadaşlar. Şeye geldiğiniz zaman, Discord sunucuma geldiğiniz zaman. Yayından da sonra bu arada yayın özeti videosu da paylaşacağım. Hani yayında anlayamadığınız vesaire bir şey varsa veya izlemeyen arkadaşlarınız varsa o videoyu izleyebilirsiniz. Kısa bir video olacak, 60 saniyelik bir video olacak. Yeni yadigarlar vesaire. Onları da ayrı bir videoda konuşuruz diye düşünüyorum. Şu anda zaten buradan sonra yayın bitecek herhalde. Bir bakalım devamına da, belki bitmez. Belki başka şeyler de söylerler. Yani söylemeyeceğiz dediler ama bakalım. Alright, so it seems like there's gonna be a lot to enjoy in the new version. I know, right? Yeah. You know what? I'm looking forward to spending more time with Nahida in her new story quest chapter. Evet arkadaşlar, burada canlı and yayınımız bitti. confronting the new Dendro Sanırım. Dragon. Evet. Yeah, that's gonna Yani be kısaca crazy. arkadaşlar 2 tane yeni boss'umuz var. 2 tane yeri boss'umuz var. Birisi haftalık boss olacak. Büyük bir yaratık gördük. O yeşil olan yaratıktan bahsediyorum. Birisi de morlu olan normal bir boss oluyor. Onun dışında yeni bir şeyimiz var. Yeni bir bölgemiz var. Ve bu yeni bölgede de yeni bir mekaniğimiz var. Bu mekanikle arkadaşlar kuş gibi bir şeye dönüşebiliyoruz. O kuş gibi bir şeyle de bir etkinlik olacak aynı zamanda. Banner olarak şey var. Biliyorsunuz ilk kısımda Nahida ve yanında kim vardı ya? Banner olarak ilk kısımda Nahida ve yanında biri daha var ama kim olduğunu hatırlayamıyorum. Biriniz yazsın biriniz. Kim vardı Nahida'nın yanında? Unuttum valla. Vallahi unuttum. Nahida'nın yanında kim vardı lan Nahida'nın yanında? Ha, Nilo. Nahida'nın yanında Nilo var arkadaşlar ilk kısımda. İkinci kısımda ise Baizu ile birlikte Nilo. Baizu ile birlikte Ganyu gelecek. Ganyu bekleyen arkadaşlar için de ikinci kısımda Ganyu geliyor arkadaşlar. Ganyu'yu bekleyen insanlar vardır diye tahmin ediyorum. Bunun dışında etkinliklerimiz arasında bir tane büyük etkinlik var ve bu etkinlikte 6 tane mini oyun olacak. Bu mini oyunlarda da işte bir sürü farklı şeyler yapacağız. 2 boyutlusu var, bilmem nesi var. Burada da bedava bir şekilde Faruzan kazanacağız. Buradan ben size hemen şöyle kodları paylaşıyorum sizlere. Bunun dışında arkadaşlar kodları nereden kullanabiliriz vesaire diye soruyorsunuz. Bakın burada kodları kullanabileceğiniz bir yer var. Hatta bir saniye bekleyin. Hatta kodları birlikte kullanalım hatta. Şöyle şey yaparsam. Yukarıda bu arada sabitlenmiş bir şekilde Discord sunucumuz var arkadaşlar. Discord sunucumuzda da kodları paylaşacağım. Discord'a gelip kodları işte Primocam kodları kısmından alabilirsiniz. Hani ben zaten attım, chat'e spamladım ama eğer alamadıysanız, yayını izliyorduysanız veya o sırada Discord'a atacağım. Yayını hemen kapattıktan yani şimdi atacağım. Bu siteden de kullanabiliyorsunuz bu arada, hemen onu da göstereyim size bilmeyen arkadaşlar. Şimdi buradan sunucunuzu seçiyorsunuz. Amerika diyelim. İşte burada Redemption kod diyor. Mesela bizim attığımız şey, mesela birincisi işte Rhythm diyorsunuz. Aldık. Şöyle attığım şeyden tekrar ikincisi. Hemen şöyle. Rhythm diyorsunuz. Aldık. Üçüncüsü Rhythm diyorsunuz. Bir daha Rhythm diyorsunuz. Aldık. Bunları da şuraya atıyorum arkadaşlar. Eğer kullanamadıysanız bunlar 3 kodumuz. Haberiniz olsun. Bunun dışında Discord'da da gelin. Ya birazdan da yayın özeti videosunu kanalımda paylaşacağım. Eğer onu da izlemek istiyorsanız bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. O zaman teşekkür ederim katıldığınız için. Hepinize artık sonraki videoda
ya da Discord'da nereye gelecekseniz orada görüşürüz. O zaman ben yayını kapatıyorum. Artık yani bu kadar. Hoşça kalın, görüşürüz.